Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz düşeni kıranda trade etmek. Nasıl trade edebiliriz? Grafiğe geçmeden önce hemen size düşeni kıran ne demek onun hakkında ufak bir bilgi verip daha sonra grafiğe geçeceğim. Düşeni kıran, dük ne demektir? Bu trend yükseliş de olabilir, düşüş de. Fakat fiyatı düşmeye başlayan hisse senedinin veya kripto paranın dönüş yaptığının işaretlisi trendin yukarı yönlü kırılmasıdır. Bu olay düşüş trendi içinde olur. Sıkışan fiyat yüksek hacimle beraber yükselişe geçer ve trend çizgisi yukarı yönlü kırılır. Yani arkadaşlar bu şu demek oluyor. Düşeni kıracak, ayrıyetten de yüksek bir hacimle desteklenmesi gerekiyor. Ama bu genelde yüksek periyotlarda, yani 4 saatlik ve günlük periyotlarda hacimle beraber desteklenirse grafiğin trendinin değiştiğini, artık düşüşün sona erdiğini ve yükselişin devam edeceğini işaret eder. Şimdi grafiğe geçiyoruz. Ben Matrix uygulamasını kullanıyorum. Eğer kullanan arkadaşlar varsa ufak bir hatırlatma yapıp ondan sonra grafik üstünde inceleyelim. İlk önce Matrix'iniz eğer gün içinde sürekli açık değilse mutlaka ama mutlaka grafiklerinizi sürekli güncelleyin. Nasıl güncelliyoruz? Sol taraftan Matrix menüsüne tıklayıp sayfanın aşağısına ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmında grafik verilerini tamamlaya tıklıyorum ve karşıma şöyle bir sayfa geliyor. Burada hem BIST'im var hem coin piyasam var. Coin diyorum. Buradan verilerimi tamamla diyorum. Benim verilerim güncel, o yüzden ben tamamlamıyorum. Ama tamamlarken şuradaki günlük, 1 dakikalık, 60 dakikalık ve 5 dakikalık olan yerleri işaretlemeniz önemli. Çünkü bu grafikleri tamamlayacak. Şimdi arkadaşlar burayı kapatıyorum. Benim grafikler güncel dediğim gibi. Herhangi bir grafik açıyorum kendime. Şu anda bana BIST 100'ün grafiğini açtı. Ama benim burayla şu anda bir işim yok. Ben size düşen trendi nasıl bulabiliriz? Düşen trendde nasıl trade yapabiliriz? Onu göstereceğim. O yüzden kain menüsüne tıklıyorum. Explorer diyorum. Ve buradan düşeni kıranlar formülüne geliyorum. Öncelikle ben bu düşeni kıranlar formülünü Kıvanç hocamızın Twitter hesabından ücretsiz bir şekilde aldım. Videonun açıklamalar kısmına aldığım sayfanın linkini sizinle paylaşacağım. İsterseniz siz de oradan alıp sisteme yükleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ama bunu buraya nasıl tanıttım? Twitter hesabından indirdikten sonra bilgisayarıma şuradan sistem al dedim. Sistem al'a tıklayınca bana daha önce de indirdiğim Kıvanç Hoca'dan formüller geliyor karşıma. Birçoğunu Kıvanç Hoca'na indirdim ama içlerindeki değerleri ben kendime göre değiştirip düzeltip buradan seçip aç dediğim zaman, hatta aç diyelim mesela, böyle bir sayfa karşılıyor bizi. Burada tamam diyorum. Tamam dedikten sonra direkt bu sayfaya geliyor. Buraya kadar anlaşıldı herhalde. Şimdi bizim işimiz düşeni kıranlarla. Aynı şekilde düşeni kıranlara tıklıyorum ve çalıştır diyorum. Çalıştır dediğim zaman bana bu şekilde bir sayfa geliyor. Ben burayı siliyorum. Bu sayfayı nasıl yaptım? Onu göstereyim. Buradan ben 15 dakikalıkta düşen arayacağım. Ne yapıyorum? Çoklu sembol seçimi diyorum. Buradan en altta kripto paraya tıklıyorum. Buradan play tuşu var. Buna tıklıyorum. Sayfanın sağına attıktan sonra tamam diyorum. Ama ben 15 dakikalıkta hem 15 dakikalıkta hem de 60 dakikalık periyotta incelemek istiyorum. Tek bir periyoda bağlı kalmak istemiyorum. Yine aynı şekilde 60 dakikalık periyodu seçiyorum. Bu sefer çoklu sembol seçimi değil de sembol grubu ekleyi seçiyorum. Tıklıyorum. Yine yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Kripto para diyorum. Play tuşuna basıyorum. Tamam diyorum. Şuradan kaydet dediğim zaman sürekli bende hem 15 dakikalık hem de 60 dakikalık periyotlar çıkacak. Bunu siz değiştirebilirsiniz. Günlük de yapabilirsiniz, 4 saatlik de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ondan sonra çalıştır diyorum. Buradaki kısım 1 dakika, 1,5 dakika gibi bir süre sürer. Çünkü bunun sebebi kripto para piyasaları 24 saat çalışıyor ve anlık taradığım için sonbarı da dahil ediyor. O yüzden gecikmesi normaldir.
Dediğim gibi arkadaşlar, ben bu düşeni kıran formülünü Kıvanç hocamızın Twitter hesabından aldım. Twitter hesabını da videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan istediğiniz formülü bilgisayarınıza indirip Matrix'e tanıtıp buradan taramanızı yaparsınız. Çünkü ben şu an sadece bana 15 dakikalık ve 60 dakikalıkta düşeni kıran grafikleri gösterecek. Çok büyük, önemli bir şey bu. Yani benim acaba hangisini kırdı veya kıran grafik var mı diye aramama gerek yok. Tamamen benim işimi kolaylaştıran bir formül bu. Buradaki düşen kırılım çizgisi ise bu da indikatör olarak karşımızda. Şimdi arkadaşlar benim düşeni kıranlar taramam açıldı. İlk önce şunu söyleyeyim. Şimdi burada bunun kırmızı olmasının sebebi bu grafik hem 15 dakikalıkta düşene kırmış hem 60 dakikalıkta düşene kırmış. O yüzden kırmızı atıyor bana. Ne yapıyorum? Hemen bir tane 15 dakikalık grafik açalım. Bunu açalım. Bunu açtım. Şu anda bakıyorum. Düşeni kıran çizgim çok güzel bir şekilde çekilmiş ve buraya kadar gelmiş. Şimdi benim burada dikkat etmem gereken şey ne? Mavi çizgi, mavi trend çizgisi, düşeni kıran çizgisi. Formül bana bunu attı. Zaten düşeni kırmış, fark ettiyseniz şurada. Mum geriye çekilmiş. Böyle bir tuzağa düşmemek için ne yapıyoruz? Düşeni kırdıktan sonra bir tane de onay mumu bekliyoruz. Yani şu mavi trend çizgisinin üstünde yeşil mumu kapatacak. Ondan sonra işleme girersek daha sağlıklı olur. Unutmayalım, grafik 15 dakikalık. Bu yüzden burada hacime bakmamızın pek bir anlamı yok. Çünkü 15 dakikalık bir grafikte düşen kırılımı trendin yönünü aşırı bir derecede değiştiremez. Hatta gördüğümüz üzere şu anda canlı bir şekilde düşeni kırmış ama tekrar mum güçsüzleşiyor ve düşüyor. Yani bu iptal. Hatta şu anda yeni bir mum attı. Bu mum da düşen trendin altında attı. Yani otomatik olarak aslında şu anda bu düşen kırılım periyodu bizim için iptal. Yine deniyor üstüne doğru gördüğünüz gibi. Şimdi oldu ki düşeni kırdı. Bir 15 dakikalık mumda bu mumun şu mavi trend çizgisi üstünde kapanmasını beklerim. Eğer mavi trend çizgisinin üstünde kapatırsa ikinci mumda ben girerim. Oldu ki girdim. Ben bunu nerede satabilirim? Hemen ekranımın sağ tuşuna tıklıyorum. Trend diyorum. Auto trend diyorum ve auto fibo diyorum. Buradan 233 barı seçiyorum. Genelde ben 233 barı kullanırım. Seçtim. Şimdi benim şurada bir ilk direnç noktam var. Oraya hemen bir tane yatay trend çekiyorum. Tam şuraya. Bunu çektim. Bir de stop olmam gerekiyor. Stop olmam için de bir tane trend çekiyorum. Takip edebilmem için. Onu da şu mavi trend çizgisinin tam altına çekersem iyi olur. Yani şuraya. Şu bölgeye. Altıda stopumu çektim. Fibomu kapatıyorum. Ve izliyorum. Şimdi burada önemli olan husus şu arkadaşlar. Mavi trendin üstünde bir tane mum kapatacak bizim için. Ondan sonra ikinci mumda işleme gireriz. İşleme girdikten sonra da yukarıya çektiğim direnç noktasında da 15 dakikalık periyotta satış emrimi girerim. Tam bu değil de biraz altında satış girerim. Yani şuradaki aralık bana hemen hemen %1 civarı bir kar getirir. Tabi bu sizin açtığınız işleme göre değişir. Eğer vadeli işlemlerde işlem açarsanız daha fazla olabilir. Spot piyasada işlem açarsanız daha az olabilir. Ben bunu genel olarak söyledim. Şimdi arkadaşlar bizim düşeni kıran sisteminde dikkat etmemiz gereken şey aslında hacim. Eğer hacimle beraber güçlü bir düşen kırılırsa bu grafiğin artık düşen trendinin bittiğini, artık yükseliş trendine geçtiğini gösterir. Ama tabii dediğim gibi en başta da grafik 15 dakikalık. Bunun için grafiğin 4 saatlik ve 1 günlük olması daha sağlıklı olur. Eğer hem örnek veriyorum günlük grafikte düşeni kırdı ve hacim patlaması yaşandı. Hani şuradaki hacim mumunu şurada gördüğümüz zaman günlükte gerçekten güçlü bir düşen kırılımı olur ve artık yükselişin geleceğini düşünürüz.
Benim burada anlattığım bilgiler eğitim amaçlıdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece küçük periyotlarda 5 dakikalık, 15 dakikalık periyotlarda düşen trend kırılımıyla nasıl alım, nasıl satım yaparız, neye dikkat etmemiz gerektiğini sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Dediğim gibi buradan Kıvanç Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Çünkü hiçbir işlem yapmadan bize sadece düşeni kıran aramasını Matrix'e formülüyle yazdığımızdan sonra bize çok kolay bir şekilde gösteriyor. Ve işlem açmamıza yardımcı oluyor. Mesela şu anda ben bu grafiği sizle beraber açtım. Düşeni kırmaya çalışıyor. Yaklaşık ilk şu mumda başladı. Bizi bu mumda attı, taramımıza düştü. Burada kıramadı, ikinci mumu deniyor. Bu şekilde gider arkadaşlar. Dediğim gibi mavi trend çizgisinin üstünde mum bıraktığı zaman biz onay mumu alırız, teyit ederiz, ikincisinde gireriz. Ondan sonra ben kısa periyotta buraya satış fiyatımı koyarım dirence. Buradan satışımı yaparım. Stop fiyatım da mavi çizginin altıdır her zaman. Altında işlemde kalmam. Direkt satarım, stop olurum. Burada stop hayati önem arz eder arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Lütfen. Eğer uzun periyotta bunu incelersek, yani 15 dakikalık değil de günlük veya 4 saatlik periyotta bunu incelersek, genelde düşen kırıldıktan sonra ilk dirence gider. Dirençten tekrar düşeni kırdığı mavi dirence gelir. Yani artık bu düşeni kırdıktan sonra destek olur. Buraya gelir, pullback yapar. Pullback nedir? Onay alır. Buna değdikten sonra yükseliş tekrardan başlar. Eğer bu deyip yükseliş başlarsa yükselişin daha sağlıklı olacağı anlamına gelir. Tabi bu hepsinde görülmez. Bazıları direnci kırar hacimli bir şekilde. Bütün dirençleri kıra kıra yükseliş gelir. Ama günlük ve saatlik periyotlarda onay beklemek her zaman daha sağlıklı olur. Bu 15 dakikalık grafik olduğu için ben bunda onay beklemiyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar, büyük periyotlarda onay beklemek daha sağlıklı olur. Onaydan kastım pullback. Yani ilk direnci değer, arkasından şu mavi düşeni kırdığı çizgiye gelir. Pullback yapar, onayını alır, buradan devam eder. O şekilde işleme de girebilirsiniz. Tabi büyük periyotlarda hacme de dikkat etmeniz gerekiyor. Hacimle beraber düşeni kırarsa daha iyi olur. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Dediğim gibi hiçbir şekilde bu yatırım tavsiyesi değildir. Size ufak bilgiler vermek istedim. Ve nasıl düşeni kıranda al sat yapabiliriz, stop nereye koyarız, hedef fiyatı nasıl belirleriz, bu şekilde size göstermek istedim.